Ee, Sana çok dürüst, belki de biraz can sıkıcı bir soru sorarak başlamak istiyorum. Şu an tam da bu saniyede, bu sohbeti dinlerken gerçekten çok mu meşgulsün? Yoksa aslında yapman gereken, çoktan masana oturmuş olman gereken bir işten mi kaçıyorsun? Hani o meşhur son dakikayı bekleme ritüeli vardır ya. Aynen öyle. O ritüelin tam ortasında mısın acaba şu an? İnsan zihninin o kaçış anlarında sergilediği yaratıcılık, o bulduğu bahaneler gerçekten inanılmazdır yani. Eminim şu an bizi dinlerken sen de arka planda bekleyen o devasa görevle göz göze gelmemek için kendini nasıl oyaladığını düşünüyorsundur. Kesinlikle öyle bir yaratıcılık ki bu. Normalde asla ilgimizi çekmeyecek şeyler bir anda hayat mamat meselesine dönüşebiliyor. Masamızda çok çarpıcı bir yazının notları var. İnsan neden son anda harekete geçer başlıklı bu yazı. Hepimizin o çok sık başvurduğu, dilimize pelesenk olmuş o zamanım yok veya sonra yaparım bahanelerinin arkasındaki gerçekleri inceliyor. Evet ve bugünkü derinlemesine analizimizin misyonu da tam olarak bu aslında. Kesinlikle. Kendi kendimize söylediğimiz bu yalanın arkasındaki o derin biyolojik ve psikolojik mekanizmayı parçalarına ayıracağız. Çünkü hepimiz o tanıdık senaryoyu çok iyi biliyoruz. Şöyle bir gözünün önüne getir. Bir işi yapman gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Teslim tarihi çok net. Hı hı. Takviminde o işine ayrılmış bomboş bir zaman dilimi var. Önünde hiçbir engel yok. Saat yavaş yavaş ilerliyor. Ama sen bir türlü o ilk adımı atıp o sandalyeye oturamıyorsun. Oturamıyorsun. O sandalyeye oturmamak için de beyin hemen bir acil durumlar listesi icat etmeye başlıyor. Bir anda o güne kadar hiç gözüne batmayan, gayet normal duran çalışma odan sana dünyanın en dağınık yeri gibi görünmeye başlar. Önce şu odamı bir toplayayım, zihnim açılsın dersin. O masanın üzerindeki kalemlerin açısı bile ayarlanır o an. Tabii canım, kitapları boy sırasına dizersin falan. Tam oturacaksındır, dur sağlam bir kahve alayım. Anca öyle odaklanırım, ritüeli başlar. O kahve özenle demlenir, bilgisayarın başına geçilir ama bir bakmışsın internette konuyla hiçbir alakası olmayan, hayatında o ana kadar hiç merak etmediğin bir belgeseli izliyorsun. Mesela 15. yüzyılda kılıçların nasıl dövüldüğüne dair 40 dakikalık bir video. Aynen öyle, kılıç yapımı izliyorsun ve o sırada beyninin derinliklerinden sürekli o tanıdık fısıltı duyulur. Daha var, daha çok zamanım var, toparlarım. Ta ki o son güne, o son birkaç saate kadar. O fısıltının yerini aniden sağır edici bir alarm sesi alır. Evet, kalp atışların hızlanmaya başlar. İçine o hafif ama keskin panik duygusu düşer. Zihni günlerdir oyalayan o sis bulutu bir anda dağılır. Ve işin en garip tarafı şudur aslında. Günlerdir, haftalardır bir türlü başına oturamadığın o işe, o son birkaç saatte inanılmaz bir odaklanmayla, dış dünyadan tamamen koparak sarılırsın. Çünkü sorun zaman değildir. Değildir. Zaman günlerdir oradadır zaten. Peki o zaman sorun ne? Neden o ilk adımı atamıyoruz? Bunu anlamak için genelde en kolaya kaçıp ben çok tembelim ya da üşengecim epitetini yapıştırıyoruz. Ben kendime bunu yüzlerce kez söylemişimdir. Çoğumuz söylüyoruz ama buradaki en büyük yanılgı o tembelliz etiketini yapıştırıp konuyu kapatmak. Olayı biraz analitik bir çerçeveye oturtursak, ilk yıkmamız gereken efsane tam olarak bu tembellik efsanesi. Mantıklı düşünelim. Eğer insanlar gerçekten tembel olsaydı, o son gün geldiğinde, o son saatler yaklaştığında da o işi yapamazlardı. Çok mantıklı. Tembel bir insan, sırf zaman daraldı diye aniden bir üretkenlik makinesine dönüşmez. Son saatlerde gösterdiğin o insanüstü odaklanma, o olağanüstü çaba, meselenin kesinlikle tembellik olmadığını çok net bir şekilde kanıtlıyor. Bu çok doğru bir nokta. Gerçekten tembel olsam o gece sabaha kadar uykusuz kalıp o projeyi bitirmem, gider uyurum yani. Kesinlikle uyursun. Peki eğer kapasitem varsa, yani ben o 10 sayfalık raporu 3 saatte yazabilecek zihinsel güce sahipsem, neden beynim bunu 3 gün önceden sakin sakin yapmayı reddediyor? Neyi bekliyor benim beynim? Beklediği şey çok basit, bir tehdit. İnsan beyninin çalışma prensibi, bizim modern dünyadaki planlı programlı ol beklentilerimizle pek uyuşmuyor maalesef. Evrimsel biyolojiyi düşündüğümüzde, insan beyni rahatlık içindeyken, o konfor alanındayken maksimum kapasiteyle çalışmak üzere tasarlanmamıştır. Sen bir işi ertelerken, zaman geniş ve rahatken, beynin bunu bir aciliyet, bir ölüm kalım meselesi olarak algılamaz. Anladım. Senin beynin o rahat ve konforlu pazar öğleden sonrasını enerji harcamak için mantıklı bir zaman olarak görmez. Enerjiyi saklar.
Ancak o son dakika geldiğinde, teslim tarihi adeta kapıya dayandığında, beyin bunu kelimenin tam anlamıyla fiziksel bir tehlike olarak algılar. Hayatta kalma mekanizması devreye girer. Bir saniye, yani şunu mu söylüyoruz? Benim beynim o pazarlama raporunun teslim saatini üzerime doğru koşan vahşi bir kaplan falan mı sanıyor? Neredeyse evet. Beyninin o ilkel bölümleri, fiziksel bir yırtıcı hayvanın saldırısıyla patronuna teslim etmen gereken ve süresi dolmak üzere olan bir rapor arasındaki farkı tam olarak ayırt edemez. İkisi de bir son tehdididir. Çok acayip. Beyin zaman bitiyor, tehlikedeyiz sinyalini verdiği anda vücudunda çok spesifik, çok güçlü bir hormonal tepki zinciri başlar. Adrenalin seviyen aniden zirveye çıkar. Stres hormonu olan kortizol damarlarına pompalanır. Bu biyolojik patlama, beyninin o an hayatta kalmak için gereksiz gördüğü diğer tüm uyaranları kapatmasına neden olur. Tünel vizyonu dedikleri şey bu mu? Kesinlikle. Odağın aniden daralır. Artık odanın dağınıklığı, masadaki kalemlerin duruşu veya internetteki o kılıç yapımı belgeseli umrunda bile değildir. Çünkü hayatta kalmaya çalışırken etrafı toplayamazsın. Doğru. Biyolojik bir tehdit altındasındır ve beynin sadece o işi bitirip seni güvende hissettirmeye, o kaplandan kaçmaya odaklanmıştır. Bu aslında dürüst olmak gerekirse biraz ürkütücü. Yani biz üretken olmak için, o basit işleri halledebilmek için kendimizi kimyasal olarak bir paniğe, bir acil durum krizine mahkum ediyoruz. Korkuya ve baskıya bağımlı olmuşuz adeta. Çok doğru bir ifade. Bu kelimenin tam anlamıyla bir bağımlılık. Ama işin sadece bu biyolojik kısmında kalırsak, yapbozun en önemli parçasını kaçırmış oluruz. Bu resmi biraz daha büyütürsek, incelediğimiz kaynakların derinlerine indiğimizde, sona bırakmanın sadece bir hayatta kalma mekanizması olmadığını görüyoruz. Bu aynı zamanda muazzam derecede güçlü, çok sofistike bir psikolojik savunma mekanizması. Nasıl yani? Egonun kendine inşa ettiği o kalın duvarlı güvenli kale diyebiliriz buna. Biraz zorlanıyorum. Neye karşı bir savunma bu? Mantıken düşünürsek işe erken başlamak daha güvenli değil midir? Hı hı. Erken başlarsam daha rahat çalışırım, stres olmam, kaplan falan kovalamaz beni. Bunun neresi ego için bir risk oluşturuyor ki? İşte tuzak tam da burada. Bir işe erken başladığını düşün. Önünde bolca zaman var, enerjin tam. Oturuyorsun, günlerce o iş üzerinde çalışıyorsun. Kendini tamamen o işe adıyorsun ve elinden gelenin en iyisini %100'ünü ortaya koyuyorsun. Evet. Ve diyelim ki tüm bunlara rağmen en iyisini yaptığın halde sonuç başarısız oldu, beklediğin notu alamadın veya projen reddedildi. O zaman ne olacak? Sığınacak hiçbir bahanen kalmaz. Aynaya baktığında kendine söyleyebileceğin şundan dolayı olmadı diyebileceğin bir kalkanın yoktur. Tüm potansiyelini ortaya koymuşsundur ve sonuç yetersizdir. İnsan egosu için bundan daha büyük, daha yıkıcı bir yüzleşme olamaz. Vay canına. Yani son dakikaya bırakmak aslında kendimize önceden çok dikkatlice hazırlanmış bir başarısızlık kılıfı dikmek demek. Eğer başarısız olursam suçlu ben olmayayım, benim yeteneğim olmasın diye bir senaryo yazıyorum. Tam olarak öyle. Bunu bir öğrenci örneği üzerinden düşünelim istersen. 2 hafta boyunca gece gündüz bir sınava çalışan ve sınavdan kötü not alan bir öğrenci paramparça olur. Çünkü kapasitesi o kadardır. Evet, verebileceği her şeyi vermiştir. Aynen. Ama sınava çalışmayı bilerek son geceye bırakan, sabaha kadar uyumadan bir şeyler ezberlemeye çalışıp aynı kötü notu alan öğrenci egosunu korur. Ne der kendisine? Eğer 2 hafta önceden başlasaydım kesin en yüksek notu alırdım. Zaten sadece son gece çalıştım. Bu not bile iyi der. Kesinlikle. Başarısızlığı hiçbir zaman kendi yeteneğine, zekasına veya kapasitesine bağlamak zorunda kalmaz. Başarısızlığı tamamen zamana bağlama lüksünü satın almıştır. İnanılmaz bir lüks bu. Daha zaman olsaydı inanılmaz bir iş çıkardı. Bu cümleyi hayatımızda kaç kere kurmuşuzdur kim bilir. Ben şahsen çok kurdum. Şartların kurbanı olmak, kendi yetersizliğimizin kurbanı olmaktan çok daha tatlı bir hikaye. Bu cümleler egoyu yumuşatır, o sert düşüşü engeller. Çünkü insan sanıldığının aksine sadece başarısızlıktan korkmaz. İnsanın asıl en derinlerdeki o karanlık korkusu yetersiz görünmektir. Hem başkalarının gözünde hem de kendi gözünde.
Bunu biraz açalım. Bu çok ağır bir yüzleşme çünkü. Yani o çalışma odasındaki masayı toplarken, o fazladan kahveyi demlerken, o anlamsız belgeselleri izlerken biz aslında titizliğimizden veya merakımızdan yapmıyoruz bunu. Hayır, hiç ilgisi yok. Bilinçsizce kendimizi sabote ediyoruz. Kendimize %100'ümüzü verme şansını kasıtlı olarak elimizden alıyoruz. Ve o ertelemenin altında o odayı toplarken içimizde yankılanan çok acımasız gizli bir fısıltı var aslında. Neymiş o fısıltı? Ya düşündüğüm kadar iyi değilsem, ya elimden gelenin en iyisi bile yeterli değilse, biz bundan kaçıyoruz. Çok güçlü ve çok doğru bir çıkarım çünkü erken başlamak demek, süreci uzun tutmak demek, o işe gerçekten emek vermek demek, bu kendi gerçek performansında o çıplak potansiyeline yüzleşmek demektir. Gerçek performans kişinin kendisiyle olan en sert randevusudur. Çok iyi bir tabir, en sert randevu. Ve zihnimiz o randevuya gitmemek için her türlü oyun oynar. Son dakika o güvensiz zihin için en güvenli alandır. İnanılmaz bir kalkan gerçekten. Son birkaç saatin içine sıkıştığımda hem o adrenalinle bak çalışıyorum, perişan oldum ama elimden geleni yapıyorum diyerek vicdanımı rahatlatıyorum. Hem de zaten zaman kısıtlıydı diyerek o potansiyel yetersizlik duygusundan kendimi koruyorum. Mükemmel bir suç ortaklığı. Evet, sistem kusursuz işliyor gibi görünüyor o an. Ama biraz pragmatik bakalım. Bu kalkan bir şekilde işe yarıyor, adrenalin patlıyor, işler o son gece, uykusuzluktan gözlerimiz kanlanarak da olsa yetişiyor. O kaplandan kaçıyoruz yani. Peki uzun vadede bunun bedeli ne? Bu sistem sürekli çalıştığında bizden ne götürüyor? Ödediğimiz bedel, kazandığımız o sahte güvenlik hissinden çok daha ağır maalesef. Uzun vadede bu mekanizma bizi kronik bir strese mahkum ediyor. Sürekli bir panik hali, hayatın her alanında bir şeyleri uçurumun kenarından kurtarma hissi düşün. Yıpratıcı bir şey. Kesinlikle. Hayatın sürekli yanan bir ormana dönüşüyor ve sen her seferinde elinde bir kova suyla son anda ateşi söndüren o yorgun kahraman itfaiyeci rolünü oynuyorsun. Sürekli duman soluyorsun. Ve asıl tehlike şu, beynin zamanla bu kaosu normalleştiriyor. Normalleştiriyor derken, yani o yangın hali standartımız mı oluyor artık? Tam olarak bu. Beynin o yüksek kortizol ve adrenalin seviyelerini artık çalışmak için gereken normal şartlar olarak kodlamaya başlıyor. O baskı, o ensendeki kaplanın nefesi olmadan sakin, dingin ve odaklanmış bir şekilde çalışmayı resmen unutuyor beynimiz. Vay be! Diyelim ki boş, sakin bir pazar günün var ve çalışmak istiyorsun. Beynin etrafa bakıyor, ortada tehlike yok, adrenalin yok, o zaman çalışmaya da gerek yok diyor. Sakinlik anlarında kendini boşlukta, verimsiz, hatta felç olmuş gibi hissediyorsun. Hmm. Ancak o son dakika kaosu başladığında tanıdık bir zemine ayak bastığını hissederek motorları çalıştırabiliyor. Bu da seni hayat boyu strese bağımlı bir makineye dönüştürüyor. Bu durumu o kadar iyi anlıyorum ki hepimiz zaman zaman şöyle çayımı alıp sakin sakin sindire sindire şu projeyi bitireyim hayali kurarız ama o rahat ortam sağlandığında bir türlü o klavyenin tuşlarına basamayız. Beynimiz o sakinliği bir çalışma ortamı olarak tanımıyor demek ki. Evet, maalesef tanımıyor. Peki aklıma takılan bir şey var. Neden bazı insanlar bunu yapabiliyor? Çevremizde hep böyle sinir bozucu derecede düzenli insanlar vardır hani. İşi verildiği gün yapmaya başlarlar, strese girmezler, o son dakika baskısına, o kaplana hiç ihtiyaç duymazlar. Onların beyni biyolojik olarak farklı mı? Adrenalin falan mı salgılamıyorlar? Hayır, beyinlerinin kimyasal yapısı farklı değil. Burada devreye giren en kritik kavram az önce konuştuğumuz o karanlık kısımla, yani özgüvenle ilgili. Kendine gerçekten güvenen bir insan, işe erken başlamaktan, yani o yüzleşme randevusuna gitmekten korkmaz. Neden korkmaz? Sonuçta o da başarısız olabilir. Çünkü o insan, sürecin sonunda çıkacak olan sonucu, bu sonuç çok iyi de olsa, berbat da olsa, eksik de olsa, kabullenmeye hazırdır. Başarısızlık onun egosunu paramparça etmez. Başarısızlığı kişiliğine bir saldırı olarak değil, sadece bir geri bildirim, bir veri olarak görür. Yani o kişi, ben 2 hafta çalıştım, elimden geleni yaptım, kapasitem buydu ve sonuç bu diyor. Ben hala değerliyim, sadece bu projede başarısız oldum diyebiliyor. Kendini projenin sonucuyla bir tutmuyor. Aynen öyle. Onların kalkanlara veya bahanelere ihtiyacı yoktur.
Ama kendine güvenmeyen, o içsel şüpheyi, o "ya yeterli değilsem" sesini taşıyan zihin, son dakikaya sadece bir zaman yönetimi hatası veya tembellik olarak sığınmıyor. Notlarımızdaki metnin bizi getirdiği en can alıcı nokta bu aslında. Nedir o nokta? Bu bir hayatta kalma stratejisi. O güvensiz zihin, son dakikanın yarattığı o kaosu, kendi öz saygısını, kırılgan egosunu korumak için kalın bir duvar olarak inşa ediyor. Peki, o zaman geldik en can alıcı noktaya. Şu an bizi dinleyen ve içinden "evet ya, anlattığınız bu panik, bu bahaneler, o kahve ritüelleri, harfiyen benim hayatım" diyen, "ben tembel değilmişim, aslında yetersizlikle yüzleşmekten ödüm kopuyormuş" diyen sen ne yapacaksın? Bu döngü kırılabilir mi? Kesinlikle kırılabilir. Çünkü ben yıllardır bu askeri disiplin cümlelerini kuruyorum ve en fazla 2 gün sürüyor. Kesinlikle sürmez. Çünkü disiplin burada kullanılabilecek yanlış bir alettir. Kırık bir kemiğin üzerine yara bandı yapıştırmaya benzer bu. Doğru. Sorun zaman yönetimi eksikliği veya iradesizlik değil ki. Çözüm zoraki bir disiplin olsun. Çözüm o kalın duvarı yıkmakla, yani sadece ve sadece kabul etmekle başlıyor. Neyi kabul edeceğiz tam olarak? İçindeki o derin korkuyu kabul etmekle. Kendine o dürüst, belki de biraz can acıtıcı cümleyi kurabilmekle, "ben tembel değilim, zamanı da kötü yönetmiyorum. Ben aslında korkuyorum." Ve bu korku, o işi yapamama veya zorlanma korkusu değil. Neyin korkusu peki? Benim asıl korkum elimden gelenin en iyisini yapsam bile, başkalarının veya kendi gözümde yetersiz görünme korkusu. Bunu diyebilmek, o tembellik etiketini söküp atıp asıl yaranın adını koyman gerekiyor. Bunu kendine itiraf ettiğinde, o odayı toplarken hissettiğin sahte rahatlamanın yerine bir aydınlanma alır. Psikolojik yük hafiflemeye başlar. O zaman bir dahaki sefere teslim etmem gereken bir iş varken, kendimi yine anlamsızca odayı toplarken bulduğumda ya da dur şu maillere bir bakayım diyerek ertelemeye başladığımda, kendime sormam gereken çok net bir soru var sanırım. Evet, o kritik soru. Gerçekten vaktim mi bol, yoksa ben şu an aynadaki o yetersizlik ihtimaliyle yüzleşmekten mi kaçıyorum? Bunu sormam lazım. Farkındalık, arka planda otomatik çalışan o ego savunma mekanizmalarının en büyük düşmanıdır. Sen bu soruyu sorduğun, o anki davranışın altındaki asıl nedeni, o korkuyu fark ettiğin anda, o yıllanmış erteleme alışkanlığının gücü zayıflamaya başlar. Süreci bozuyoruz yani. Aynen öyle. Beynin sana oynadığı o küçük, kurnaz oyunu ifşa etmiş olursun. Ve gerçek özgürlük de tam burada başlar. Gerçek özgürlük, yani zamanı mükemmel yönetmek, takvimleri renk kodlarına ayırmak veya her işe tik atmak değil. Hayır, hiç değil. Gerçek özgürlük, ensende o son dakikanın yarattığı soğuk teri ve hayali kaplanın nefesini hissetmeden de bir şeyler için harekete geçebilmektir. Belki de mesele hiçbir zaman saatleri veya zamanı yönetmek olmadı. Belki de asıl mesele başarısızlıkla, eleştiriyle ve en nihayetinde o çıplak, kendi potansiyelinle yüzleşmeyi öğrenmektir. Oturtan, zihni berraklaştıran bir sohbet oldu bu. Toparlamak gerekirse, o son anda hissettiğin ve seni insanüstü bir hızla harekete geçiren o devasa enerji, senin doğal potansiyelin değil, beyninin "tehlikedeyiz" çığlığıdır. Kesinlikle öyle. Ve sürekli o son dakikayı beklemek, senin tembel, üşengeç veya işe yaramaz biri olduğunu asla gelmiyor. Bu sadece başarısızlıktan ne kadar korktuğunun, egonu korumak için kendine sığınacak bir zamanım yoktu bahanesi yarattığının ve en temelde yetersiz görünmekten ölesiye kaçtığının çok net bir göstergesi. Çok güzel özetledin. Evet, bu yöntemle işleri son gece uykusuz kalarak yetiştiriyor olabilirsin. Ama uzun vadede bedelini çok ağır ödüyorsun. Stres hormonlarına bağımlı hale gelmiş, sakin çalışmayı unutmuş ve kendi gerçek potansiyeliyle o aynadaki çıplak gerçekle tanışmaya cesaret edemeyen bir zihin inşa ediyorsun. Maalesef öyle. Şimdi bugün bu derinlemesine analizden ayrılırken senin o zihninin derinliklerinde yankılanacak, üzerinde uzun uzun, belki de biraz rahatsız olarak düşünmeni istediğim o kışkırtıcı soruyu bırakmak istiyorum.
Eğer beynin sadece adrenalinle, o son dakika kaosuyla ve kriz anlarıyla çalışmaya bu kadar alıştıysa, hayatında zamanım yok ya da daha sonra yaparım dediğin başka neleri aslında kasıtlı bir kaos yaratarak erteliyorsun? Belki de ertelediğin şey o okuman gereken makale, teslim etmen gereken o proje ya da yapmaktan kaçtığın o zorlu yüzleşme konuşması değildir. Belki de asıl ertelediğin, o iş bittiğinde ortada sığınacak hiçbir zaman bahanesi kalmadığında aynada göreceğin kendi gerçek potansiyelindir. Acaba o potansiyelle, kendi gerçek sınırlarınla tanışmaktan bu kadar korkacak ne var? Kendine, yarattığın bahanelere ve aslında neden ertelediğine dürüstçe bakabilmen dileğiyle. Bir sonraki incelememize kadar hoşça kal.